Herkese merhabalar. Arsclet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Anthony Joshua, Daniel Dubois maç analiziyle karşınızdayım. Tabii öncelikle bu karşılaşmanın ne zaman yapılacağını sizlere tekrardan hatırlatayım. 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gecede saat 1'de bu karşılaşmanın ring yürüyüşünün yapılması bekleniliyor. Gerçekten çok önemli bir karşılaşma çünkü IBF Dünya Ağır Siklet Kemeri ortada olacak. Tabii ki bu kemer kazanılmasıyla birlikte de ağır siklette bir yol haritası belirlenmiş olacak. Şimdi dilerseniz öncelikle Anthony Joshua'dan başlayalım. Anthony Joshua, Alexander Usyk'e ikinci defa yenildikten sonra tam 4 maça çıktı ve bu maçlar arasında bana göre tek ciddi isim Otto Wallin'di. Ve şimdi bu maçın nasıl geçtiğini tekrardan şöyle bir hatırlayalım ve üzerinden hemen bir geçelim. Evet, bu maçta Otto Wallin gerçekten pek de bir şey yapamadı Anthony Joshua'ya karşı. Çünkü bakın Joshua mesafede dövüştü. Uzaktan dövüştü. Ve burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de Otto Wallin ters kart bir boksör olduğu için sol taraftan yaptığı vuruşları bakın Anthony Joshua nasıl engelliyor ve eldiveninde kalıyor. Bunlara da iyi dikkat edin. Ne zaman Otto Wallin sol direğini vurmaya çalışsa bunu bir şekilde bertaraf ediyor Anthony Joshua. Ve dediğim gibi de uzaktan kontrollü bir şekilde dövüşüyor. Bakın burada güzel bir şekilde yakaladı ve yine üzerine gitti. Şimdi neden sol taraftan yapılan yumruklara burada değiniyorum? Çünkü Daniel Dubois'ın sol direklerinin kısa sol direklerinin yani jablarının bayağı bir etkili olduğunu ben söylemiştim. Ve yine sparring'de Joshua'yı sol kroşe ile beraber bayağı bir zorladığı hakkında da videolar yapmıştım, yorumlar yapmıştım. Buradan da görüyoruz ki sol taraftan Anthony Joshua o kadar da sıkıntı yaşamıyor. Eğer mesafeyi korursa, uzaktan dövüşürse bu Daniel Dubois'ın tek silahını belki de ortadan kaldırmış olacak ve maç onun için daha da kolaylaşmış olacak. Bakın yine burada Anthony Joshua'nın güzel kombine yumruklarını gördük. Daniel Dubois kısa mesafeden yakından dövüşmezse başına neler geleceğini bu Otto Wallin'e benzer şekilde olabileceğini de görmüş oluyoruz buradan. Tabii ki buradan sonra zaten karşılaşma durdurulmuştu. Otto Wallin devam edememişti. Evet, şimdi bir de bu olaylara Daniel Dubois penceresinden bakalım. Orada da Daniel Dubois ve Hrgovic arasındaki karşılaşmaya değineceğim. Çünkü burada Anthony Joshua karşısındaki Otto Wallin neredeyse tamamen Daniel Dubois ile birebir aynı boyutlara sahip bir boksördü. Zaten buradan da görüyorsunuz 1.97 boyunda ve 1.98 reach'i bulunuyor. Daniel Dubois'ın da yine 1.96'ya 1.98 birbirlerine çok benzer olduklarını söyleyeyim. Şimdi buradan Daniel Dubois tarafından konuşmaya başlayalım. Evet, Daniel Dubois da Alexander Usyk yenilgisi sonrası 2 maça çıktı. Bu karşılaşmalar da zaten Jarrell Miller ve Filip Hrgovic maçlarıydı. Dolayısıyla Jarrell Miller'a karşı son roundda teknik knockout'la kazanmıştı. Ve yine Filip Hrgovic'i de 8. roundda Filip Hrgovic'in gözünün de kapanması sonucu karşılaşmayı yine teknik knockout'la kazanmıştı. Ve bu maçlarda genel itibariyle jablarını çok etkili bir şekilde kullanmıştı Daniel Dubois. Ve
hani kısa mesafeden çok güzel yumruklar bulmuştu. Ama Joshua'nın boyutlarına yakın olduğu için Filip Hrgovic'i burada esas almak istedim. 1.98 boyunda Filip Hrgovic. Anthony Joshua da zaten yine aynı boyda olduğundan dolayı şimdi bakalım Daniel Dubois en son karşılaştığı Filip Hrgovic'e karşı neler yapmış tekrardan bir hatırlayalım. Bakın sol sağ yumrukları kullandı. Diğer taraftan gayet açık bir şekilde pek bir savunması olmadan direkt rakibinin üzerine gitti. Aynen bu şekilde. Evet, bakın kısa mesafeden ne kadar etkili yumruklar bulduğunu, nasıl kırıştığını görebiliyorsunuz. Evet, bakın yine yakın mesafeden çok sert yumruklar var. Evet. Burada diğer bir taraftan baktığımız zaman Daniel Dubois oldukça açık dövüştüğü için ve yumruklarını da tahmin etmesi fazla zor olmadığından dolayı Daniel Dubois'a zaman zaman Filip Hrgovic hani rahat bir şekilde sadece sol sağ bile vurarak direkt yumruklarını isabet ettirmişti. Ama gözünde sıkıntı başladıktan sonra tabii ki karşılaşmayı Daniel Dubois domine etmişti açıkçası. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Burada zaten karşılaşma durdurulmuştu. Evet, bu maçı da böylelikle hatırlamış olduk. Buradan almamız gereken ders neydi? Tamamen hani açık bir şekilde Daniel Dubois'ın dövüştüğü ve yumruklarının tahmin edilebilir olduğu az önce de söylediğim gibi ve Filip Hrgovic ve Jarrell Miller karşısında kısa mesafeden yaptığı vuruşların özellikle sol direk yani sol kısa direk ve sol kroşelerin gayet etkili olduğunu görebildik burada. Ama bunların Anthony Joshua'ya karşı pek de işe yaramayacağını zaten videonun başında sizlere açıklamış oldum ve şimdi de sebebini böylelikle göstermiş oldum. Evet, bu karşılaşmayla alakalı tabii ki yine sizler de eğer anketimize hala katılmadıysanız yine anketlerimize katılmayı da unutmayın. Ben son olarak bu maçla alakalı şöyle bir yorum yapacağım. Anthony Joshua yaşının ve hani yapabileceklerinin farkında. O yüzden bu karşılaşmanın ilerleyen roundlarında yorulduğunun da bilincinde olduğundan dolayı maçı bence fazla uzatmayacaktır diye düşünüyorum Anthony Joshua. Zaten hani olumlu tarafları Anthony Joshua'nın hani yaptığı maçlardan ders çıkarmış olması, tecrübeler edinmiş olması. Alexander Usyk maçından sonra çok doğru bir stratejiyle gidiyor. Çünkü artık genç değil ve buna uygun da zaten idmanlar yaptı. Diğer taraftan Daniel Dubois'a baktığımız zaman Alexander Usyk maçları sonrasında sadece hani 2 galibiyet aldığı için morali yerinde ve o da kısa mesafeden gayet etkili yumruklar bulduğunu ve jablarının etkili olduğunu biliyor. Ama savunma anlamında kendisini hiçbir şekilde geliştirmedi ve yumruklarını da görebilmek kolay olduğundan dolayı Daniel Dubois bu karşılaşmada Anthony Joshua'nın tecrübesine yenilecek diye ben düşünüyorum. Daniel Dubois tabii ki Anthony Joshua'yı yenebilmek için tek bir alternatifi var. Tek bir ihtimali var. O da Anthony Joshua'nın içerisine girip yakından yumruklar çıkarmak ve Anthony Joshua'yı köşeye sıkıştırmak şeklinde söyleyebilirim. Ve kesinlikle Anthony Joshua'nın uzaktan dövüşmesine izin vermemesi gerekiyor. İzin verirse zaten Daniel Dubois'ın da sonu Otto Wallin gibi olacaktır. Ki zaten ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani bu karşılaşma nasıl sonuçlanır diye soracak olursanız Anthony Joshua bence tıpkı Klitschko gibi uzaktan dövüşecektir. Kesinlikle hani Daniel Dubois'ın ona yaklaşmasına izin vermeyecektir ve yaklaştığı yerlerde de zaman zaman sarılarak zaman zaman da tıpkı Otto Wallin'e kullandığı gibi
aparkatlarını vurmaya çalışaraktan body shotlarla vesaire onu uzakta tutmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bence Anthony Joshua az önce de söylemiş olduğum gibi bu karşılaşmayı ilerleyen roundlara götürmeden 7. ya da 8. roundda knockout'la birlikte kazanacaktır diye söyleyebilirim. Daniel Dubois gerçekten hani Anthony Joshua kalitesinde bir boksör olmadığını bence bu maçla birlikte görmüş olacak. Çünkü kafası çok sabit. Ayakları da öyle çok iyi değil. Anthony Joshua ringi daha iyi bir şekilde kullanıyor ve daha tecrübeli bir boksör olduğundan dolayı hani ilk roundlarda belki Daniel Dubois böyle deneme vuruşları yapsa bile Anthony Joshua bunları hani çözmesi çok da zor olmayacaktır. Dolayısıyla işi çok da ilerleyen roundlara bırakmadan yani 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. Yani son roundlara doğru götürmeden işi bitirecektir. Ve hani zaten antrenörü Ben Davison da bu yönde çok güzel ona direktifler veriyor. Dolayısıyla bu karşılaşma bence knockout'la Anthony Joshua'nın kazanacağı bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki sizler de lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızı da kanalıma davet etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.